Herkese merhaba, ben İsa Sarı. Bu videomda Gearbest.com tarafından bana gönderilen Sayma X12 Nano Quadcopter'i inceleyeceğim. Alışık olduğumuz üzere ürünün kutusuyla başlayacağız. Gördüğünüz gibi oldukça ufak bir kutuya sahip, neredeyse avuç içine sığacak derecede küçük. Sayma X12'nin değişik renkleri var. Burada görüyorsunuz. Bunlardan ilki siyah, beyaz, yeşil ve daha sonra kırmızı. Bana gelen yeşil rengi. Dolayısıyla yeşil rengini sizlere tanıtacağım. Kutunun diğer yüzeylerini görüyorsunuz. Şimdi yine alışık olduğumuz üzere ürünün kutu boyutlarını ve ağırlığını ölçeceğiz. Önce boyutlara başlamak gerekirse aldık cetvelimizi. Derinliği yaklaşık 11 santimden biraz fazla. Yüksekliği yaklaşık 10 santim. Ve en son olarak da şu anda eline bakacağız. O da yaklaşık 16,5 santim. Yani oldukça ufak, neredeyse bir tabletten daha küçük kutuya sahip ürün. Şimdi tartımızı aldık. Ürünün kutu ağırlığına bakacağız. Ve tam 300 gram geldi ürünün kutu ağırlığı. Ve bu da biliyorsunuz önemli. Kargolarının taşıması esnasında ve kargo ücreti bakımından vesaire. Evet, şimdi ürünü kutusundan çıkartabiliriz. Bantlarımızı açtık. Daha doğrusu kestik. Kartonumuzu çekiyoruz şimdi. Ve evet, Sayma X12 karşımızda. Sayma X12'ye geçmeden önce diğer yanında gelen bileşenlere bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi toplamda quadcopter birlikte 4 parça halinde geliyor ürün. Toplam 4 parça. Açıkçası 2 parça, bir kullanma kılavuzu ve bir de poşet var. Kullanma kılavuzunu görüyorsunuz. İngilizce hazırlanmış, Çince yok. Quadcopter'in nasıl çalışacağı, modlar arasındaki geçiş, önlemler, uyarılar, 360 derece takla atma özelliği, batarya şarj cihazı sorunlar vesaire. Yani quadcopter ile ilgili hemen her şeyi bu kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz. Bir kenara bıraktık bunu. Şimdi bu poşete bakalım. Gördüğünüz gibi içerisinde çeşitli parçalar var. Hemen açmaya başlayalım. Bu sarı renkteki kablo quadcopter'in bataryasını şarj etmek için kullanılan bir aparat diyeyim size. Ona daha sonra geçeceğiz. Tornavidamız quadcopter'in içini açmak için bunu kullanacağız ya da kumandaya pil yerleştirmek için. Ve yedek pervanelerimiz 4 adet, ikisi siyah, ikisi beyaz. Bunları da kenara koyduk. Şimdi kumandaya bakalım. Kumandamız oldukça ufak. Yukarıda 2 adet tuş var. Bunlardan biri takla atma özelliği için, birisi hızlandırma için. Burada çeşitli tuşlar var, görüyorsunuz. Bunlardan bazılarına basılabiliyor, bazılarına basılamıyor. Ortadaki tuşlara basılamıyor. Onlar herhalde sadece süs olsun diye konulmuş. 2.4 GHz bir kumanda ve mod 2, yani gaz çubuğu sol tarafta. Şimdi kumandanın size özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz gaz çubuğu. Yukarı doğru itince quadcopter yukarı doğru kalkacak. Aşağı doğru itince aşağı. Bunlar da sağa sola çevirdiğiniz zaman, bildiğiniz üzere, bunlar ileri geri hareketleri sağlıyor. Bunlar ise sağ sol hareketlerini sağlıyor. Bunlar trim ayarları arkadaşlar. Eğer quadcopter'de herhangi bir savrulma varsa onlarla düzeltebilirsiniz. Kumandamızı koyduk. Şu an Sayma X12'ye bakıyorsunuz. Göz alıcı bir yeşil rengi var ürünün. Hemen bunu da yeniden çıkartalım ve avucumuza alalım. Bakalım nasıl duracak. Oldukça sağlam bir şekilde bantlanmış. Görüyorsunuz, çıkarmakta biraz zorlanacağım. Ve evet, şu anda Sayma X12 avucumuzun içinde diyebiliriz. Gördüğünüz gibi nano tarzda bir quadcopter. Oldukça ufak. Avucumuzun içine dahi sığmayacak küçüklükte. Hemen boyutlarını ölçelim şimdi. 4 santim ya da 4,5 santim diyebiliriz. 4,5'a 4,5 boyutlarında.
ve yüksekliği ise yaklaşık 2,5 santim kadar. Yani bir ormanlık alanda kaybetseniz bulamayacak derecede ufak bir model. Şimdi ürünün ağırlığına bakalım. Daramızı aldık. Evet. Ürünü yerleştirdik ve toplam ağırlık gördüğünüz gibi yaklaşık 14 gram, tam tamına 14 gram. Yani hafif bir rüzgarda dahi uçabilecek, savrulabilecek derecede bir hafiflikte. Şimdi kısaca ürünün özelliklerine geçelim. Burası batarya yuvası diyeyim sizlere. Ürünün bataryası değiştirilemiyor, sabit. Eğer bataryayı değiştirmek isterseniz tornavidayla açacaksınız. Bu ise ürünün bataryasını şarj etmek için bir kablo. Bu kablonun bir ucunu quadcopter'e, diğer ucunu ise bilgisayara takacaksınız. Takmanız gerekiyor. Güç bankasına da yerleştirebilirsiniz bu şarj cihazını. O şekilde şarj edebilirsiniz. Bu tornavida ise gördüğünüz gibi quadcopter'in içini açmak için. Buradaki vidaları bu tornavida ile çıkartabilirsiniz. Burada açma kapama tuşu, yani on off tuşu var. Hemen açalım bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi ledler yanmaya başladı. 4 adet üstte led var ve 1 adet de ön tarafta. Bunlar yön tayini ve gece uçuşu için gerekli. Ön taraftaki led oldukça parlak gördüğünüz üzere. Üst taraftaki ledler de yanıp sönmekte yine. Şu anda kumanda ile eşleşme arıyor ama kumandamız açık olmadığı için tabii ki eşleşemeyecek. Oldukça sağlam görünümlü. Bunlar ise kauçuk, yani yere düşme esnasında şoku bir bakıma emiyor diyebiliriz. Gördüğünüz gibi ve sağa sola hareketini engellemekte. Kauçuk bakımından oldukça önemli. Şimdi quadcopterimizi kapatalım, kapatma tuşuyla. Oldukça ufak bir tuş bu. Biraz çaba gerektirebilir bu tuşu kullanmak için. Ama geçmeden önce biraz daha bakalım alt taraflarına. Evet, bu şekilde kapatabiliriz. Pervaneleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan ikisi siyah, ikisi beyaz. Beyaz ön tarafı göstermekte şu şekilde. Siyahlar ise quadcopter'in arka tarafını göstermekte. Oldukça şık bir ürün. İçerisinde 100 mAh'lik batarya var. Ve bu batarya ile yaklaşık 5-5,5 dakika kadar uçabilmekte. Bataryanın şarj olma süresi ise yaklaşık yarım saat diyebiliriz. Şu anlık bundan söyleyeceklerim bu kadar. Quadcopter ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şarj cihazını da yanına koyduk. Boyutlarını görebilirsiniz. Şimdi Sayma X12'nin nasıl uçtuğuna bakalım. Sayma X12'yi çalıştırmak için ilk başta kumandayı açmamız gerekecek. Yalnız şuradaki çubuğun altta olduğuna dikkat edin. Daha sonra cihazın kendisine açacağız. Şuradaki gibi off'tan on konumuna getireceğiz. Şu anda Sayma X12'yi düz bir zemine koyduğumuz zaman quadcopterimiz uçmaya hazır hale gelecek. İlk başta kalibrasyon yapmamız gerekebilir. Bunu nasıl yapılacağını size göstereceğim. Çubukları şu şekilde her ikisini de sağ tarafa gelecek şekilde hizalayın. Ve gördüğünüz gibi on-off tuşu yanıp sönmeye başlayacak. Ve buradaki ışıklar da yanıp sönmeye başlayacak. Bu quadcopter'in kalibrasyon işleminin tamamlandığını size gösterecek. Ardından uçuşa hazır hale getirmek için eşleştirme yapacağız. Eşleştirme yapmak için soldaki çubuğu en üste getireceğiz. Hissi duyacağız ve daha sonra tekrar alta getireceğiz. Ve ledler sabit yanmaya başlayacak. Bu şekilde quadcopter'in uçuşa hazır hale getirme işlemi tamamlandı. Şimdi ürünü başlatabiliriz. Gördüğünüz gibi oldukça stabil uçurmakta ve biraz daha ileri doğru götürelim. Hava biraz rüzgarlı olmasına rağmen yine de oldukça iyi uçtuğunu söyleyebilirim. Şimdi size takla atma özelliğini göstereceğim. Takla atması için kumandadan göstereyim. Şu üstteki tuşa bir defa basacağız. Ardından iki kez bir ses gelecek ve sol stick'i herhangi bir yöne doğru ittireceğiz. Hemen yapmaya başlayalım.
Biraz yükseğe uçuralım. Gördüğünüz gibi takla işlemi başarılı tamamlandı. Bir de quadcopter'in hızlı modu var. Hızlı moduna, yani agresif moda geçmek için kumandanın sol üst köşesindeki tuşa basmak gerekecek. Buna bastığımız zaman gördüğünüz gibi quadcopter artık daha hızlı hareket etmeye başladı. Çok daha atik hale geldi diyebiliriz kısacası. Şu anda Sayma X12'nin gece nasıl göründüğüne bakacağız. Ortam karanlık, ışıkları kapattık. LED'lerin oldukça parlak olduğunu göreceksiniz. Ve öndeki LED ise aynen bir fener vazifesi görmekte. Gayet parlak bir şekilde. Şimdi ışıkları açalım ve bir de iç mekanda nasıl bir performans sergileyecek Sayma X12, ona bakalım. Şimdi bir değişim ekranı tasarlatmaya çalışacağız. Artık Sayma X12'yi indirmeye başlayabiliriz. Yavaş yavaş indirmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir iniş ve kauçuk ayaklar ürünü korumakta. Şu anlık diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.